Merhabalar. Bu podcast'te yıllara uzanan dostluğumuzda, arkadaşımla olan günlük sohbetlerimizi, günlük bilimsel ve felsefi sohbetimizi bu kez sizin huzurunuzda gerçekleştireceğiz. Aradaki tek fark bu bizim için. Kendi aramızda bir konu belirliyoruz ve bu konu üzerine, sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Abi, hiç vakit kaybetmeden konuya girelim. Eee, Sorumuz şudur: kuantum ölümsüzlük temel olarak nedir? Bana ve izleyenlere, kısa bir özet geçelim ve de arkasından, fikir jimnastiğimizi yapalım ve de, bunun, hem hayatımızdaki, genel hayatımızdaki hem de, insanlık açısından felsefi jimnastiğini yapalım. Söz sende abi. Evet, merhaba. Öncelikle izleyenlere de hoş geldiniz diyoruz. Evet, şimdi konumuz dediğin gibi, senin de dediğin gibi abi, kuantum ölümsüzlüğü. Bu kuantum ölümsüzlüğünü tabii biz daha çok bilimsel açıdan derinlemesine incelemek yerine bahsettiğin üzere felsefi çıkarımlarını konuşuruz. Karşılıklı böyle tartışma havasında geçer. O açıdan verimli olacağını düşünüyorum. Bu kuantum ölümsüzlüğü kavramı ölçüm problemine dayanıyor. Kuantum ölçüm problemi var bildiğiniz üzere. Burada bu mesela öncelikle bu kuantum ölçüm problemini de daha temelde, daha öncesine dayanacak şekilde bir çift yarık deneyi kavramıyla açıklanıyor. Bu çift yarık deneyi ondan bir bahsedecek olursak kısaca şimdi adından da zaten bildiğiniz üzere bir çift yarıklı bir şurada bir şey var. Düzenek var. Şurada bir perde olsun. Bir tane ışık üretici olabilir bu. Elektron üretici olabilir veya herhangi bir kuantum objesi üretici olabilir. Burada bir üreteç olsun. Hatta yazabiliriz. Şöyle şu şekilde üreteç diyebiliriz. Şurası düzeni olsun. Şurada da perde olsun değil mi? Perdemiz olsun. Farklı renk Evet. kullanabilirsin belki. Hı? Işık için farklı renk kullanabilirsin belki. Hı, aynen. Tamam. Şimdi ışık şöyle öncelikle bir parçacık olarak yolladığımızı düşünelim. Bu üreteç burada parçacık herhangi bir parçacık yani foton olabilir. Bu foton yollandığında rastgele yollanmış olsun. Şu rastgele petler yani yollar izleyecek. Ve burada da bir ne oluşturacak? Şöyle rastgele nokta şeklinde bir random patern oluşturacak. Yani rastgele bir desen. Sonra da bir ilki yani ilk senaryomuz burada hemen yazalım. Birinci senaryo. Birinci senaryo burada parçacık. Parçacık gönderiyoruz. Parçacık rastgele. İkinci senaryomuzda bu sefer dalga üretici olsun bu. Bu dalga üretici dalga gönderiyor. Yine bunlar bu dalga fonksiyonu şeklinde bu dalga yayılırken bu yarıklardan geçiyor. Kendisiyle girişim yapıyor. Bildiğin gibi girişim deseni oluşturacak. Burada tepe ve çukurların birbirini götürmesi durumu var. Tepe ve çukurlar birbirini götürünce burada bu sefer düzenli bir patern oluşuyor. Yani girişim desenleri oluşuyor. Hı hı. Şunlara da girişim deseni diyelim. Girişim deseni tabii dalga olduğunu kodluyor. İkinci senaryomuz. Evet.
senaryomuz dalga durumu. Burada bir örüntü var. Örüntü girişim deseni diyelim. Güzel. Şimdi burada tabii deneyi yaparken bir kuantum objesi seçelim. Bu kuantum objesi örneğin elektron olsun. Şimdi burada elektronu öncelikle gönderdiğimizi varsayalım. Tamam, çok fazla bir şekilde elektron gönderiyoruz buraya, karşı tarafa. Fakat burada bir gözlemci etkisi yok henüz. Hı-hı. Yani yine elektronu gönderdik ve bu aynı şey gibi davrandı. Şu bizim benzer önceden bir dalga göndermiştik ya. Evet. O dalga gibi davrandığını gözlemledik yani. Evet. Dolayısıyla burada bir ölçüm, gözlemci etkisine dayalı bir ölçüm olmadığını varsayımı altında bu gönderdiğimiz elektron, yani kuantum objesi nasıl davranıyor? Ölçüm yok diyelim şuna. Ölçüm yok, iki yarıktan da geçiyor. Hatta tek bir elektron bile göndersek bile kendisiyle girişim yapıyor. O da çok enteresan. Kendisiyle girişim yapıyor ve yine girişim deseni oluşuyor bu tarafta, bu perdede. Evet. Bu ölçüm yokkenki durumda bizim burada dalga özelliği taşıyor. Bu kuantum objemiz. Evet. Diğer senaryoya gelelim. Şimdi işin en çarpıcı tarafı bu. Buraya dikkatle izleyicilerimiz de odaklansın. Şuraya bir gözlemci koyduk. Şunu yazalım. Düzgün yazalım. Gözlemci koyduk. Hı-hı. Ya bu gözlemciden kastımız şey tabii, dedektör. Sensör. Dedektör. Sensör, aynen. Sensör fark etmez. Burada işte dediğimiz gibi, yani bu abstrakt, yani taslak olarak konuşuyoruz. Zaten çok aşırı böyle bilimsel detaya girmeye gerek yok. Bu gözlemci noktasında şimdi dördüncü senaryo oluşuyor dolayısıyla. Bu dördüncü senaryoda da ölçüm var. Evet, işin enteresan noktası şu. Ölçüm yokken dalga özelliği gösteren aynı elektron, ölçüm olunca şurada dediğimiz gibi aynı şu parçacık nokta, kırmızıyla belirttiğimiz Hı-hı. nokta şeyler vardı ya, karakteristiği. Hı-hı. Aynı o karakteristiği gösteriyor. Evet. Şöyle çizip nokta yapalım. Yine random, rastgele. Sen buradan elektronları yolluyorsun fakat gözlemci var. Ya buradan giriyor ya buradan giriyor. Fark etmez o. Ama Hı-hı. yine de parçacık gibi davranıyor. Hı-hı. Dolayısıyla burada da parçacık özelliği gösteriyor. Buna dalga parçacık ikilemi deniyor. Wave particle duality İngilizcesi. Hı-hı. Parçacık diyelim. Tamam. Evet, şimdi olay bu. Şimdi burada işin en kaba taslak olayı, yani kuantum ne dedik? Ölçüm problemi dedik. Kuantum ölçüm problemi dedik. Bunun bağlamında da çift yarık deneyi. En temel olarak ifade edebileceğim şekliyle, bu en yalın haliyle. Şimdi burada biz bunu kuantum ölçüsüne nasıl bağlayacağız? Burada da bunun şimdi farklı yorumları var. Yani bu olay nasıl gerçekleşiyor? Yani aynı anda nasıl parçacık veya dalga özellikleri gösteriliyor gibi sorgulamışlar fizikçiler. Çok detaylı yorumlar var. Bir sürü ölçüm problemine ilişkin geliştirilen çok farklı yorumlar var. Mesela Kopenhag yorumunda, klasik standart Kopenhag yorumunda Niels Bohr'un ve Paul Dirac olması lazım. Onların geliştirdiği bu Kopenhag yorumunda gözlem yapmayana kadar diyor ki bir dalga fonksiyonu var diyor. Kuantum, aynı zamanda Schrödinger'in dalga fonksiyon denklemine göre ifade edilen bu kuantum objelerinin taşıdığı bir olasılık dalgası durumu var diyor. Bu olasılık dalgası durumunda ne derler ona?
parçacık şeklinde davranmıyor. Bu dalga girişim deseni üretmesinin sebebi burada gözlemlenmediği için işte bu olasılık dalgasında bunların bulunma belirli noktalarda bulunma olasılıkları değerlendiriliyor. Yani süperpozisyon ilkesine göre davranıyor diyorlar. Evet. Ve gözlemci olduğu anda da bu kuantum durumu çöküyor. Kuantum durumunun çökmesi olgusu var. Ve bu dalga fonksiyonu artık bir parçacık gibi davranıyor diyor. Yani burada gözlemcinin etkisine dayalı olarak. Fakat bu gözlemci etkisi bilinmiyor. Yani şunun sebebi neden burada gözlemci bunu gözlemlediği zaman bu davranışını değiştiriyor? Bu bir soru işareti. Şuna da Hugh Everett demiş ki, Hugh Everett çoklu dünyalar yorumu getirmiş. Aslında dalga fonksiyonunun çökmesi gibi bir durum yok diyor. Olasılık dalgası değil bunlar diyor. Bizim şimdi esas ilginç nokta burada başlıyor. Olay burada başlıyor. Dedik ya, ne derler ona? Burada bir çökme durumu yok dedik. Şimdi şöyle düşünelim. İki tane şey olsun. İki tane ayrı evren, ayrı gerçeklik olduğunu varsayalım. Evet. Birincisinde gözlemci yani dedektörü koyduğumuz durumdaki evren, bu kuantum objesini, şu gözlemcinin olduğu evren burada parçacık gibi davranıyor. İkincisinde İkincisi de şöyle gösterelim, tamam. İkincisinde de ölçüm gözlemcinin olmadığı durum, gözlemci yok, dalga fonksiyonu gibi davranan Evet. evren diyor. Yani buna A evreni dersek, şuna da B evreni diyelim. Hı hı. Bunların ikisi de gerçektir diyor. Ve tam sen bu durumda gözlem yapmamış olan evren, gözlemin yapılmadığı evren, gözlem sonucunda ya gözlemin yapılmadığı ya da gözlemin yapıldığı şeklinde ikiye ayrılıyor. Yani bir kuantum durumu, bir olasılık dedik ya, herhangi bir kuantum durumumuz var. Bu kuantum durumuna göre de bu kuantum durumunu ifade edecek alternatif olasılıklar var. Burada bir işlem yapıldı, yani ölçme işlemi. O zaman evren ikiye ayrılıyor. Ölçüm var, ölçüm yok şeklinde. Evet. Ve bunlar da hepsi, ikisi de gerçek. İkisi de eşdeğer olarak gerçektir diyor. Şimdi Peki kuantum... Heh, evet. ben burada şunu şey yapmak istiyorum. Tabii en doğrudan akla gelebilecek bir olay olarak doğrudan olaya salt bilimsel kuvvetler, dört temel kuvvet perspektifinden bakarsak gözlemin bu ister dedektör seviyesinde olsun, ister bizim göz seviyemizde olsun. Bizim buradan yani dış etkenin diyelim, dış gözlemcinin herhangi bir dört temel Hı fiziksel hı. kuvvet çerçevesinde bir etkisi olabilir mi? Biz bunu ölçümleyemiyor olabilir miyiz? Burada bir ölçümlenemeyen bir etkileşim var olabilir mi? İkinci soru. Buradaki diğer olasılığın çökelmesi ve de diğerinin gerçekleşir hale gelmesi. Yani buradan da kuantum ölümsüzlüğüne gideceğiz tabii. Tahmin edebiliyorum. Onu anlatayım istersen. Yani Evet, kuantum fiziğe nasıl bağladığımızı bunu. evet. Şimdi o temin önceki sorun da şeyle ilişkili. Ölçüm probleminin kendisiyle ilişkili. Ama ona şu anda girersek hiç çıkamayız yani oradan. Peki, Şu an onu sorgulamayalım. peki. Şöyle yapalım. Şimdi bunu da şimdi şey gibi düşünelim. Bizim bir timeline'ımız var. Yani zaman çizelgemiz var. Biz bu zaman çizelgesinde bir karar verdik. Diyelim bir olay oldu. Şurada ne diyelim? Burada bir olay diyelim. Kritik bir olay. Kritik bir olay bizim kararımız olduğunu düşünelim. Bu kritik bir olay neticesinde biz bir karar verdik. Evet, O karar sonucunda buradaki olasılık, birçok olasılık olsun, birçok farklı olasılık olsun, tamam mı?
Bu olasılıklardan bir tanesinde de sen bu evrende bu kararı verdin ve bu evrende diyelim yaşıyorsun. Fakat diğer verdiğin kararlarda öldün. Evet. O zaman diyor ki mesela sen bu kararı da verdin, bu da gerçektir diyor. Bu da gerçektir. Bu da eşdeğer olarak paralel evrenlerde bunlar. Bir aynı şey gibi düşünelim. Ee, Radyo yayını yapıldı. Radyo yayını yapıldığında nedir? Sen orada senin beynin tabii ki de burada radyoyla alıcıyla verici arasında bir eşleşme oluşuyor. Evet. Orada sen onu frekans uyumu sağlıyorsun. Mesela radyonun farklı bir kanalına geçeceksen farklı bir kanalı çeviriyorsun. Modülasyon yapıyorsun yani. O modülasyon sonucunda farklı bir kanala geçiyorsun. Aynı onun gibi farklı bir evrende de senin diyelim beyninle alıcı verici eşleşmesi gibi bilincinle beyin eşleşip diyelim bölündüğünü düşünelim. Bu farklı gerçekliklerde eşdeğer olarak var kabul ediliyor. Dolayısıyla burada sen bu evrende ölsen bile senin ölmediğin bir evren olduğunu söylüyor. Çoklu evren, paralel evrende veya işte ne dersen de artık yani bu ölçüm belirsizliğine dayanarak. Çünkü Hugh Everett'in yorumu da neydi? Bunlar ikisi de gerçekti diyor. Evet. İkisi de ayrı, ayrı evren olarak gerçek dağlara ayrılmıştır diyor. Peki sonra burada tamam geçtik. Peki burada da başka bir şey oldu. Başka bir olay oldu diyelim. Bu olay neticesinde sen bir karar verdin. Bu kararın bazılarında yaşadın, bazılarında yaşamadın. Yani illa karar vermek de şart yani şart değil de herhangi bir kuantum olayı yani olasılıklara dayanan herhangi bir kuantum olayı olması yeterli. Evet. Bu evrenlere bölünmesi için. Evet. Sonra buradan da geçtin işte bir dal olarak. Böyle böyle bir tane senin bilinç e, sürekli sürekli olarak yaşadığın yani hep hayatta kaldığın bir bilinç yolu oluştu. Peti Evet. oluştu. Kuantum ölümsüzlüğü kabaca bunu söylüyor. Burada da şunu şöyle savunulabilir. Yani bunların hepsinde senin beynin var. İşte beyin bir, beyin 2 bu evrenlere ait olan beyinler olsun. Bilinç bu noktada sen şuradayken bilincin projekte oluyor. Yani şu evrende yaşadığın olan evrende bilincin projekte oluyor. Evet. Yani dolayısıyla mesela bu yolu izleyecek şekilde bir üst boyuttan diyelim meta bir boyut var. Yani felsefi olarak konuşuyoruz tabii artık. Bilimden şu anda çıktık. Yorumluyoruz. Bu nasıl olabilir? Metafiziksel olarak da değerlendiriyoruz. Bu projeksiyon senin hayatta kaldığın noktalarda yansıyor ve sen hiçbir zaman öldüğünün farkına varmıyorsun. Anladım. Çünkü öldüğün durumlarda bilincin iptal olduğu için uyum sağlamadığı için o hemen hani elektronu şey gibi düşün. En kısa yoldan geçiyor ya dirençsiz. Evet. Elektronu nasıl biliyor yani direnci Evet. Evet. az Evet. Evet. olandan Evet. geçiyor gibi. Bu da onun gibi yani bir aslında bilinç akışı veya elektronun işte geçtiği gibi orada uyumlanma sürekli uyumlanıyor. O var olduğu evrende yani. Peki ben Geçiyormuş. bu Hı hı. teoriye doğrudan bir hani biyolojik perspektiften baktığımız zaman bir eee, hani anlayamadığım bir nokta var. Şimdi bir insan yani ölüm tabii ki kararların içerisindeki en Hı hı. ağır noktası ve geri dönüşü hayat açısından geri dönüşü olmayan noktası olduğu için biz bunu örnek olarak veriyoruz. Tabii ki farkındayım. Ama işte biz bir evrende diyelim ki bir kaza sonucu öldük, başka bir sebepten öldük vesaire falan. Yani demek istediğim bedenin biyolojik sıkıntıları sebebiyle değil, dış etken sebebiyle öldük. Seçimin Daha nedeniyle aslında bu. aynen Evet. ve daha biyolojik olarak bedenin biyolojik olarak varlığını sürdürebilecekken öldün diyelim. Öyle söyleyelim. Ama işte bilincimiz projekte oldu ve öldüğümüzün farkına varmadık işte dediğin gibi ve de işte paralel evrende yine devam ettik, devam ettik, devam ettik. Peki devam etti ama nihayetinde bu sorunun kaynağı olarak görüyorum ben bunu. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Nihayetinde insanın bir biyolojik ömrü var. Evet. Bedenin biyolojik ömrü var. Bu arada sen de Eee çizebilirsin. Evet, Yazabilirsin yani bunu da şey evet. yaparsın. Hı Yani hı. şeyde Gerekirse. Hı hı. bedenin bir biyolojik ömrü var.
Şimdi ben bu bedenin biyolojik ömründe tersten çizeyim. Bu tarafa doğru gidelim. Aşağı doğru kaydırdım şeyi. Bu tarafa doğru biz yine böyle gittiğimizi varsayalım. Ben sadece alan olarak buraya şey yapıyorum. Ve geldi sonunda gitti ve biyolojik ömrümüzün sonuna geldik. Yazayım yani. Biyolojik ömrün sonu. Bedenim pardon. Biyolojik ömür. Burada biyolojik ömrün sonuna geldiğimiz zaman ne olacak? Bütün mesele bu. Nerede şu an yazdım? Ha, aşağıya yazmışsın. Evet. Tamam. Biyolojik ömrün sonuna Ha, geldik. sen bu sefer aşağı şeye doğru böyle gidiyorsun. Aşağı doğru kaydırdım aynen. Ha, tamam. Yer olmadığı Dağılım için. noktasında en sonunda Ee, biyolojik görüşü sonuna geldi. evet, biyolojik ömrün sonuna geldik. Şimdi biz biyolojik ömrün sonuna Tamam. geldikten sonra ne konuşabiliriz? Evet. O bedeninin yani şey diyorsun sen. Buradan ya bir de yani bir konuda daha bağlamak istiyorum bunu. Kuantum ölümsüzlüğü kavramının üzerine bile dediğim gibi bir biyolojik ömür sorunu var. Dediğim Burada gibi bahsettiğin bütün evet. hipotezlerin gerçeklik olduğunu düşünsek dahi ya ve her nefis de ölümü tadıyorsa gördüğümüz kadarıyla da ediyor. Yani şu ana kadar insanlık olarak gördüğümüz kadarıyla da ediyor. Bunun üzerine çıkabilecek şu an bir şey bildiğim kadarıyla da şu anda yok. Evet. Bu konuda ne diyebiliriz biz? Tamam. Şimdi Nasıl bir zihinsel jimnastik yapabiliriz? evet, burada şimdi biyolojik ömür noktasında e, senin tabii şahsiyetin şey olarak önemli. Bir kişi olarak biz doğduk diyelim. Doğum anı, bir de ölüm anı. Bu tabii senin tüm alternatif seçimlerini kapsıyor. Sen tüm alternatif seçimlerinde bazılarında eleniyorsun diyelim bu noktalarda. Fakat en sonunda bir nihai bir öleceğin nokta var. Senin bu Evet, şahsi olarak düşünürsek bunu evren gerek işte o dallanmadan her bir ayrı evrenler olsun. Sen yani tüm olasılıkların sonunda yine ölüyorsun. evet. Biyolojik ömür Aynen, dediğimiz noktada bu. aynen, Yani bütün seçimlerin sonucu gerçek olsa bile sen en sonunda biyolojik ömrünü tamamlayıp ölüyorsun gibi aynen. bir noktaya gelebiliriz. Evet, orada haklısın. Şimdi bu kuantum ölümsüzlüğünü yadsımaz, bu farklı bir noktaya getirir. Fakat şöyle de bir alternatif düşünülebilir. Sen aslında diyelim şey olarak ruh olarak da ya da bilinç olarak da diyelim. Bilincin biz şu anda varlığı ne olduğunu bilemiyoruz. Evet, Bilinç bizim için bir soru işareti. aynen. Bilincin daha doğrusu bedenle aynı zamanda etkileşimi. Ya beyinle nasıl neden kaynaklanıyor bilinç? Beynin hangi fonksiyonlarından veya işte nasıl bir gerçeklik düzeyinde etkiliyor? Bu ikisi arasında bu tabii zihin felsefesinin problemi. Aynen. Bu noktada biz bilinci yani bilincin ne olduğunu tanımlamamız gerekir öncelikle. Senin Hı şu hı. soruna cevap verebilmemiz için. Eğer bilinç şöyle bir şeyse, yani sen mesela şurada doğdun diyelim, A noktası bu evrende şu tarihte belirli bir tarihte doğdun. Hı hı. Yani rastgele bir tarih yazalım mesela şuraya. Dünya diyelim. Rastgele bir tarih. Mesela 19.01 1962 falan atıyorum mesela. Tamam mı? Evet, 19.01 1962'de doğdun. Peki burada doğduk, tamam. Mutlaka bütün alternatif evrenlerin sen her daim mesela bu seçimlerin sonucunda da bazılarında öldün diyelim. Bazılarında yaşıyorsun. Bir hı hı. şekilde atlattın. Bu da safe bet olarak devam etti. Safe bet olarak devam etti. Sen buralarda elendin. Evet, Fakat buradan bilincin devam etti. Ve en sonunda biyolojik ömrünü doldurdun. Ona da ne diyelim mesela?
bütün olasılıklardan en uç noktada diyelim 100 sene daha yaşadın atıyorum. Evet, evet, evet. Burada değil 1901 100 sene daha yaşadı. Ne oldu orada? 2062 yılı. Evet. Bu senin nihai noktan. Evet. Yani diğer belki atıyorum burada da 1901 1963'te bile gittin. Bir sene yaşadın öldün diyelim. Böyle de olabilir yani. Tabii ki. Bunun gibi sayısız olasılık var atıyorum. Biz ama en sonunda biz bu noktaya evriliyoruz. Evet. Bu da bizim nihai kaderimiz gibi bir şey oluyor bir yerde. Evet. Fakat ama bu dünya sınırları içerisinde ve bizim bilincimizin sadece bu dünyaya projekte olduğu varsayımı altında geçerli. Evet. Belki sen burada nihai olarak ölsen bile çok farklı bir paralel evrende çok farklı bir paralel evrende farklı bir noktadan başlıyorsundur. Bu da tabii reenkarnasyonla da ilişkili ve seni başka bir noktaya sıçratıyordur bu. Evet. Dolayısıyla burada da başka bir tane alternatif pet ve alternatif gerçeklik üzerinden başka bir yol petin vardır. Yani bilinç hiçbir zaman ölümü deneyimlemiyordur. Senin burada söylediğin şu alt küme için geçerli yani. Şu dünya alt kümesi için geçerli. Hı Belki hı. çok farklı bir evrende bu bilincin çünkü nasıl projekte olduğunu bilmiyoruz biz. Neye göre? Hangi mekanizmalarla, hangi beden eşleşmeleriyle vesaire. Peki. Belki şurada Peki başlangıç. Burası yine alternatif bir evren yani gibi düşünebiliriz mesela. peki o zaman az önce şunu söyledin. Bilincin ölümü hiç tatmadığı bir Senaryo. ihtimalden Evet. bahsediyorsun. Evet. O zaman yine soruyu sorayım. Her nefis ölümü tadacaktır ayetindeki nefs biyolojik bir nefis midir? Yoksa bilinçle alakalı mıdır? Nefse bilinç diyebilir miyiz? Eğer Evet. öyleyse, eğer öyleyse bu tırnak içerisinde söylüyorum. Kuantum ölümsüzlüğün sonu nereye varıyor? Eğer nefse bilinç demiyorsak Tabii sonsuza eee, kadar sürecek mi diye düşünülebilir. Evet. Senin sonsuza belki mesela diyelim şöyle bir şey oldu. Bu evrende de sen bu evrende de diyelim ki şeyi çözmüşler. Bilinçle beden problemini bir noktada çözmüşler. Bizi bunun sürekliliğini sağlayacak şekilde beyni ne derler onlar? Başka bir robot bedenlere aktarmışlar. Dolayısıyla sen fiziksel olarak da biyolojik olarak da kısıtlanmıyorsun yani. Burada tabii transhümanizme falan gidiyor ya. Mesela bilincin ya da dijital bir ortama aktarılması bilincin. evet, Dijital bir ortama aktarılması orada devam etmesi. Yani evet, bilinç bir şekilde yolunu buluyor. Su akar yolunu bulur misali. tamam. Ee, Ama biz burada mesela transhümanizmden bahsettiğimiz zaman nihayetinde suni bir ortamdan bahsediyoruz. tabii o zaman da Yani ki evrenin kaderini belirli. Yani evren de e, yok olabilir yani. Hiçbir zaman e, sonsuza kadar sürmez. Çok uzun. evet, şimdi çok ama tabii matematiksel olarak bir şeyin çok uzun olup olması ve de nihayetinde sonlu olmasıyla yani en nihayetinde bir sonluluğu var. Sonsuzluk arasında da bir fark var. Şimdi Evet. şimdi soru şu. Bu mantıkla baktığımız zaman bu mantığın yani bu hipotezin gerçek olduğunu varsayarsak, tamamen gerçekliğini varsayalım. O zaman insanın daha doğrusu nefsimizin başlangıcı nedir? Bu mantıklı aslında sadece artı sonsuz değil, eksi sonsuza da anladın sanıyorum Evet ne evet demek evet istediğimi. evet Eksi o da sonsuza doğru. da gidebiliriz. Aynı Başlangıç zamanda problemine geliyor. başlangıç problemine gideriz birincisi. Ve de yani nasıl söyleyeyim? Buradan ben bir de şunu da merak ediyorum. Biz tamamen tabii ki şu anda dünyevi ve de ya dünyevi derken evrensel diyelim ama fizik evren kafasıyla düşünüyoruz. Hı. Bu işin ahiret boyutu o da nihayetinde eğer ki bilincimiz aynı şekilde şey yapıyorsa ki yani nihayetinde bir ödül ve ceza mekanizması varsa bu ödül ve cezanın kendini bilen nefse verilmesi. Yani ben buna bilinç diyeyim. Hadi ben diyeyim bilinç diye ama sen buna katılmak zorunda değilsin tabii ki tartışmamızda. Nefsin bilinç olduğunu varsayarsak nihayetinde onun ödüllendirilmesi veya cezalandırılması için yaptığının farkında olması gerekir.
Yani demek istediğim bir hafızası olması gerekir. Yapılan her şeyden haberdar ve de bilincin tek tırnak içerisinde söylüyorum bilincinde olması gerekir. Hı hı. Şimdi bu mantıkla düşündüğümüz zaman acaba biyolojik ömrün sonuna geldiğimiz zaman reenkarnasyon yerine bu ahirete gidiş olabilir mi? Ahiret hayatı buna ne diyelim? Nurani canlı diyelim. Hı hı. Anladın sen ne demek istediğimi. Böyle bir Tabii geçiş işte olabilir mi? bedenlerin illa şey olması şart değil, yani fiziksel beden olması da şart değil. Evet, Dedik ya, dijital ortam olabilir, simülasyon evet, olabilir, evet, simülasyon evren evet, olabilir evet, veya işte robot olabilir ya da farklı bir işte farklı bir şekilde yapılanmış bir beden de olabilir. Bizim metafizik üst boyutlarda ilişkili farklı bir beden de olabilir. O senin bahsettiğin işte o yapılardan, yani fiziğin şu anda tespit edemediği, bilinemeyen fakat var olması olası olan şekilde de olabilir yani. Bilinç sonuçta bir üst küme gibi düşünelim. Üst evet. küme ve her evrene, her olasılıkta, her maddi düzleme yansıyabiliyor. Projekte olabiliyor gibi düşünelim. Onun taşıyıcısı olduğu sürece, bulunduğu sürece. Bir soru daha var aklımda. Şimdi biz artı sonsuzu konuştuk. Artı sonsuzu diyelim ki mesela biyolojik ömürle son buldu. Reenkarnasyonda diyelim ki yok. Ki ben olmaması Şimdi ama e, o zaman şimdi çok bölündü, çok şey oldu, tartışma, dağıldı. evet, E, evet, Bunu bir sınırlandırmak gerek. Şimdi bu sonsuzluk kavramına girersek yine o da ayrı bir noktaya götürecek bizi. evet, evet, Biz evet, şimdi evet. şunun içerisinde, yani şu tanımlama içerisinde kuantum ölümsüzlüğünün imkanını üzerinde bir odaklanalım Peki, öncelikle. peki, Çünkü bağlamdan çıkmış olacak bu sefer. tamam. Öyle de bir sıkıntı var. Burada sen dedin o ölümü tadacaktır olayı. Yani ölümü tatmak ayrı bir şey. Bir de ölmek, gerçekten ölmek. Bir de ölüm de ne? Burada da o zaman ikinci bir soru, ölümü nasıl tanıyor? Ölüm nedir? O da bir felsefi bir soru yani. Evet, Dolayısıyla o bahsettiğin şekilde o ayetle çelişmeyecek tarzda bir yorum da gerçekleşiyor olabilir. Yani illa bunu kuantum ölümsüzlüğünü yadsımamız gereksinmez. Gerekmeyebilir. evet, Çünkü ölümü önce tanımlamak gerekli burada. evet, 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 Yani çünkü tadılabilecek bir şey deniyorsa da böyle belirtildiği için, bu tatmaktan kasıt ne? Senin bilinçli olarak algılaman lazım bir şeyi tadabilmen için, değil mi? evet. Dolayısıyla Algılarının açık olması gerekiyor tırnak içerisinde. evet, Duyularının açık olması gerekiyor tadabilmen için. yani bir yokluk değil, anladın mı? Yani daha doğrusu ölümle tabii şey perspektifinden incelenirse burada işte ateizm, deizm veya teizme gidiyor. Evet, Yani ölüm aslında eşittir yokluk mu? evet. İyi yani şu İşte açıdan da işte. ben şu açıdan da bakıyorum. Eğer ölüm tadılıyorsa bunun tırnak içerisinde ölüm tadılıyorsa o zaman ben varsam ölüm yok. Ölüm varsa ben yokum. Düşüncesi de Epikür'ün ortadan evet, kalkar. Aynen, aynen. evet. O zaman çünkü o mantığa göre, o felsefeye göre ölümü tadamamamız gerekir. Hı hı. Ee, O anda yani deneyimliyor muyuz? O da belki deneyimleyici, bilincin deneyimleyeceği bir şey. Evet, O evet, ölme evet. hissi yani. Onu O demek da istiyorum. aslında bu dünyadan kopma, ayrılma gibi de düşünülebilir. Yani bir yerden kopup ayrılıp başka bir yere geçmek. Hani sen Evet, evini terk ediyorsun mesela. Çok sevdiğin bir yer var, ona bağlandın evine. Ama bir şey oluyor, bir sebep oluyor. Evin yanıyor veya evini terk etmek zorunda kalıyorsun. evet, Üzülüyorsun dolayısıyla. İşte o üzülme hissi mi aslında acaba ölümü tatmak? Ölümü tatmak belki o pişmanlık hissi veya üzülme evet, hissi gibi evet, karmaşık o duyguların olduğu. Yani bilinç yine sürekliliğine devam ediyor fakat sen orada bedenden veya dünyadan kopuşunu temsil ediyor. evet, Böyle bir evet, şey de evet, olabilir yani. evet. Evet, yani tabii bu
Gider yani sabaha kadar gider bu mevzu. Bir yerde istersen mola verelim. Olur. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam. Çok da sıkmamış oluruz Tabii, izleyici. izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani beğendiyseniz tabii de Evet, yorumlarınızı da yaparsınız zaten. evet. Üzerinde Birlikte tekrar düşünmek isteriz. konuşuruz. Tabii Her ki zaman de. için birlikte düşünmek isteriz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun.